Her şey yine nefesini tuttuğu o sıradan maç akşamlarından biriyle başlamıştı. Gözlerini kırpmadan ekrana kilitlenmiş, içindeki son umut kırıntılarıyla bir mucize bekliyordu. Hakemin o son düdüğü çaldığında, stadyumdaki binlerce kişiyle birlikte onun da dünyası başına yıkıldı. Ekrana yansıyan o çaresizlik, milyonların isyanıydı, dayanamadı ve milyonların hislerine tercüman olan o mesajı yazdı. O isyan, ertesi gün yönetim kurulunun soğuk duvarlarında yankılandı. Başkan çaresiz yöneticilere o mesajı gösterdi. Dünyaca ünlü hocalar, milyonluk transferler hiçbiri kâr etmedi ama bu taraftar haklı dedi. Bugüne kadar her şeyi denedik, artık bir de bunu deneyelim. Kameralar kayıtta, bütün ülke şoktaydı. Kulüp, tarihinin en büyük deliliğine imza atıyordu. Dün gece evindeki koltukta isyan eden o ses, artık yedek kulübesinin tek hakimiydi. Artık taktik tahtaları rafa kalkmış. Futbolun o bildik kuralları tarihe karışmıştı. Kenarda bir hoca değil, elinde telefonla milyonların iradesini sahaya süren bir orkestra şefi vardı. Bu ezber bozan yürüyüş koca bir ligi dize getirmişti. Artık her bildirim bir zafere, her anket dev bir adıma dönüşüyordu. Ve nihayet o büyük gün gelip çattı. Yılların özlemi tek bir maçın 90 dakikasına sığmıştı. Ve o son düdük çaldığında imkansız artık gerçekti. Skor tabelası bir devrimi ilan ederken, bir zamanlar her şeye o koltukta başlayan o adam, şimdi oyuncularının kollarında gökyüzüne dokunuyordu. Ve kaderin tatlı bir cilvesi. Dün o koltuktan başkalarına isyan eden adam, bugün şampiyonluğa rağmen isyanın bizzat hedefindeydi. Çember tamamlanmıştı. Belki de futbol bitmeyen bu döngüyle güzeldi.